Bir Yeşilçam oyuncusu olduğunuzu düşünün. Elinizde de bir altın portakal ödülünüz var. Bu altın portakal ödülünüzü ne yaparsınız? Elbette saklarsınız. Maddi değeri değil, manevi değeri çok yüksek bir ödüldür altın portakal ödülü. Ama Yıldırım Önal bunu yapmadı. Yıldırım Önal bunun yerine altın portakal ödülünü bir bakkala rehin bırakmak zorunda kaldı. Yıldırım Önal'ı bu duruma düşüren sebep neydi? Neden altın portakal ödülünü bakkala rehin bırakmak zorunda kaldı? Bütün detayları size videoda anlatacağım. Dünyada baki olan ne? Ebedi olan sadece vatandır. Düşünün ki elinizde Türkiye'nin en prestijli sinema ödülü var, Altın Portakal. Ama cebinizde bir şişe şarap alacak, hatta bakkala olan borcunuzu ödeyecek tek kuruşunuz yok. O ödülü götürüp mahalle bakkalına rehin olarak bırakıyorsunuz. Şaka değil, kurgu değil. Yıldırım Önal'ın hikayesi o meşhur sesiyle başladı. O Davudi, insanı oturduğu yere çivileyen ses tonu. Doğrusu o kadar çabuk ölmek istemiyordum. Bu günleri gördüm ya, artık yeter. 1931'de İzmir'de doğan bir çocuk, 1953'te Ankara Konservatuvarını bitirdiğinde kimse onun Bakırköy'ün soğuk koğuşlarında sonlanacak bir ömre yürüdüğünü tahmin edemezdi. Tiyatro sahnelerinde fırtınalar estiriyor, Reşat Nuri'den Shakespeare'e, Tennessee Williams'tan Turgut Özakman'a kadar ne kadar devasa rol varsa hepsinin altından kalkıyordu. Özellikle o meşhur Arzu Tramvayı'ndaki tiplemesiyle öyle bir övgü topladı ki artık o sadece bir oyuncu değil, bir fenomendi. Ama bir derdi vardı içinde. Kimselere anlatamadığı, kalabalıkların içinde bile yakasını bırakmayan o zifiri karanlık, yalnızlık. 1950 yılında yaptığı o kısa süreli evlilikten bir kız çocuğu olmuştu, Ayça. Ama o evlilik bitince Yıldırım Önal kapılarını dünyaya kapattı. Çevresi çok genişti. Yapımcılar kapısında yatıyordu ama o, beni kimse anlamadı, 30 yıldır bir Allah'ın kulu gelip de dertleşelim demedi diyecek kadar kimsesiz hissediyordu kendini. İşte o zaman alkol girdi devreye. İnsanlarla paylaşamadığı derdini içki şişeleriyle paylaşmaya başladı. Gazeteciler soruyordu ona, tiyatro mu sinema mı diye. Cevabı tokat gibiydi. Tiyatro oyunculuğun gücüdür, sinema sadece fotoğrafın. Tiyatroda emek vardı, çile vardı, izleyiciyle kurulan o kopmaz bağ vardı. Ama sinemanın getirdiği şöhret ve para onun dertlerine merhem olmaya yetmiyordu. 1960'ların sonunda Yeşilçam'a tam anlamıyla adım attığında aslında zirvedeydi. Ama o zirve uçurumun kenarıymış meğer. Alkol artık bir alışkanlık değil, bir hastalık haline gelmişti. 9 kez alkol komasına girmek ne demek düşünebiliyor musunuz? 8'inden kurtuldu ama o illet peşini hiç bırakmadı. Hatta bir keresinde biletleri önceden satılmış bir oyuna gidemedi alkol yüzünden. Ertesi gün gazetelere ilan verip özür diledi. Seyirci onu affediyordu ama basın ona karşı hiç de insaflı değildi. Sonra o korkunç kaza geldi. Bir gün kendi kendine kızıp elindeki içki şişesini duvara fırlattı. Ama o fırlattığı şişenin kırık camları dengesini kaybedip üzerine düştüğünde bir gözünü ondan alıp götürdü. Gazeteler ne yazdı biliyor musunuz? Sarhoş tiyatrocu. Gözünü kaybetmiş bir adama Moşe Dayan diye lakap takıp alay ettiler. Bir gün çöp bidonuna düştüğünde elinden tutup kaldırmak yerine sadece ayaklarını çekip bakın ne halde diye manşet attılar. Yıldırım Önal o an küstü işte dünyaya. Hastaneye yattım, deli dediler, düştüm sarhoş dediler, kimse benden bir aktör, bir Yıldırım Önal olarak bahsetmedi diye isyan ediyordu. Yılmaz Güney'le olan dostluğu belki de onun sanatındaki en parlak, hayatındaki en hüzünlü dönemdi. Baba filminde oğlunu kurtarmak için hapse giren o çaresiz babayı oynarken aslında kendi içindeki o çelişkiyi, o ezilmişliği yansıtıyordu. Zavallılar filmindeki o meşhur lokanta sahnesini hatırlayın. Hacı karakterini o açlıkla, o çaresizlikle yemek yediği sahne. Orada oyunculuk yapmıyordu Yıldırım Önal, adeta devleşiyordu. Çünkü sefaleti, dibe vurmuşluğu en yakından tanıyordu. 1972'de Dinmeyen Sızı filmiyle Altın Portakal'ı kazandı. Hikayesini kendisinin yazdığı o filmdeki başarısı ona büyük ödül getirdi. Ama o ödül bile karın doyurmuyordu. Hayatının son yılları tam bir yokluk içinde geçti. Bakkal veresiyeyi kesmiş, satacak hiçbir şeyi kalmamış. O prestijli ödülü, o altın portakalı götürüp bakkala rehin bıraktı, bir şişe şarap, belki biraz ekmek için. Bir sanatçının onurunun bir bakkal rafında tozlanmaya bırakıldığı o an,
işte orası sözün bittiği yerde. Tam her şey düzeliyor dediğimiz bir an oldu. Kızı Ayça ile yıllar sonra barıştı. TRT için çekilen Fotoğraftakiler dizisinde beraber oynamaya başladılar. "Ah Stella" diye seslendiği o meşhur replik kulaklarda çınlıyordu. Hatta yeniden evlenmeyi planlıyordu, deniz kenarında küçük bir ev hayali kuruyordu. Ama kader son oyununu İzmir turnesinde oynadı ona. 51. doğum gününde sadece bir gün kala 8 kez yendiği o alkol nöbetlerinin 9.sunda beyin kanamasıyla veda etti hayata. Gazeteler ertesi gün yine o acımasız manşetle çıktı. Öldüğünde yalnızdı ve en kötüsü de ayıktı şeklinde. Hayatı boyunca sarhoş gezip dertlerini uyuşturmaya çalışan adam Azrail ile en ayık, en çıplak haliyle yüzleşmişti. Bugün o bakkal rafından alınan ödül her yıl başka bir sanatçıya emanet olarak veriliyor. Yıldırım Önal bu dünyadan bir gölge gibi geçti. Geriye o titrek sesi, hüzünlü bakışları ve hepimize ders olacak o muazzam yalnızlığı kaldı. Ne diyordu o meşhur repliğinde? "Bir damla mutluluğun 1000 damlaymış gibi kıymetini bilin." Keşke biz de onun kıymetini o hayattayken, o bakkal rafına ödülünü bırakmadan önce bile bilseydik. Yıldırım Önal'ın trajik yaşamıyla ilgili görüşlerinizi yorumlardan bizlerle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki hikayede görüşene kadar sevgiyle kalın.